Dicle Nehri günlerce önce kan, ardından binlerce kütüphaneden dökülen mürekkep zefiri siyah aktı. İslam dünyasının 500 yıllık altın çağı, kütüphanelerde biriken binlerce yıllık insanlık hafızası ve tarihin en zengin şehri sadece 13 gün içinde haritadan silindi. Dönemin en güçlü lideri Abbas halifesi Mustasım Billah bile Moğol inancı gereği toprağa kan akmasın diye bir halıya sarıldı ve atların ayakları altında ezilerek can verdi. Tüm bu dehşetin arkasında kim vardı? Ne sıradan bir işgalci ne de sıradan bir lider. O, Cengiz Han'ın kanını taşıyan, Haçhaçların korkulu rüyası, İslam dünyasının en büyük kabusu ve Doğu'nun gerçek celladıydı. Hülagü Han. O dönemlerde Büyük Moğol İmparatorluğu'nun başında Mengü Han bulunuyordu. Kardeşi Hülagü ise acımasızlığı ve kural tanımazlığıyla nam salmış, askerleri için sadece tahtta oturan değil, efsanevi ve sarsılmaz bir komutandı. Mengü Han, Güneybatı Asya'daki Müslüman devletleri Moğol hakimiyeti altına almak istiyordu. Bunun için kardeşlerinden Kubilay içine, Hülagü Han'ı ise Orta Doğu'ya gönderdi. Ancak Hülagü Han'a verilen görev bir hayli zordu. Lurları hakimiyet altına almak, Haçhaç tarikatını ortadan kaldırmak, Abbas halifeliğine son vermek, Eyyubileri ve Suriye topraklarını istila edip Mısır'daki Memlük devletini yıkmaktı. Ayrıca Mengü Han'ın son bir isteği daha vardı. Hülagü Han'a teslim olanlara iyi davranmasını, karşı koyanları ise tamamen kılıçtan geçirmesini emretti. Mengü Han'ın emriyle imparatorluktaki her 5 askerden biri Hülagü Han'ın ordusuna katıldı. Bozkır'ın atlı okçularına Gürcü, Ermeni, Selçuklu ve Harezmli birliklerin de katılmasıyla ordu yaklaşık 200 bin kişilik devasa bir güce ulaştı. Hülagü o zamana kadar toplanmış en büyük Moğol ordusuyla Karakurum'dan İran'a doğru yola çıktı. İlk etapta Luristan Tebeyliği kolayca ele geçirildi. Yol üzerindeki birçok kaleyi teslim alarak ilerleyen Hülagü Han, sonunda Haçhaç'tan alması imkansız görülen Alamut Kalesi'nin önüne gelerek kuşatmaya başladı. Hasan Sabbah'ın kurduğu bu tarikat tam 160 yıldır Alamut Kalesi'nden çevre coğrafyaya korku salıyordu. Sarp dağ geçitlerini ellerinde tutuyor, kurdukları istihbarat ağı ve yetiştirdikleri suikastçılarla hükümdarları dize getiriyorlardı. Hülagü Han, Alamut Kalesi'ne saldırmadan önce Abbas halifesi Mustasım Billah'a bir mektup yazarak halifeden bağlılığını bildirmesi için asker göndermesini istedi. Ancak halife bu isteğin Bağdat savunmasını zayıflatmaya yönelik bir tuzak olduğunu düşünerek elçiye olumsuz cevap verdi. Alamut Kalesi Elbruz Dağları'nın dik kayalıklarına kurulmuştu. Hülagü Han normal yollardan bu kaleyi alamayacağını biliyordu. Bu yüzden klasik askeri yöntemler yerine Çin'den getirdiği ağır kuşatma teknolojilerini kullandı. Ağır bombardıman, kıtlık ve Moğol ordusunun ezici gücü karşısında kale içerisindeki direnç kırıldı. Alamut'un başında bulunan Haçhaçların son imamı Rukneddin Hürşah daha fazla kan dökülmesini engellemek ve can güvenliğinin garantisini almak için kaleden inerek Hülagü Han'a teslim oldu. Hülagü Han ise kalenin bir daha askeri üs olarak kullanılmaması için kaleyi tamamen yıktırmıştı. Ve böylelikle Haçhaçların 160 yıllık hakimiyeti sona erdi. Alamut'un fethinden sonra Hülagü Han, Abbas halifesine ikinci bir mektup daha yollayıp şehrin surlarını yıkmasını, hendekleri doldurmasını ve idareyi oğluna bırakıp bizzat ayağına gelmesini istedi. Halifenin bu teklifi de reddetmesi üzerine oldukça sinirlenen Hülagü Han, üçüncü bir mektup daha gönderip "Ben ordumu öfke içinde Bağdat'a sürdüğümde Bağdat'ı yerle bir eder, taş üstünde taş bırakmam. Suları kana bulayıp seni ve soyunu yeryüzüne silerim." Bu sefer Halife Mustasım Billah, Hülagü Han'a eğer Bağdat'a karşı harekete geçecek olursa başına büyük felaketler geleceğini söyledi. Daha fazla sabrı kalmayan Hülagü Han, bunun üzerine ordusuyla Bağdat'a doğru yola çıktı. Uzun zamandır seferde olan ordusu için Hülagü Han, Hamedan'la kamp kurarak bir yıla yakın bir süre ordusunu dinlendirme kararı aldı. Bu süreç Abbas halifesinin Bağdat şehrini kuşatmaya hazırlaması için büyük bir şanstı. Ama Halife El-Mustasım
hiçbir hazırlık yapmadı. Ne surlar güçlendirildi ne de şehre askeri destek sağlandı. Halife tüm İslam dünyasının arkasında olduğunu düşünüyordu. Eğer Moğollar Bağdat'a dokunursa Allah onları kahreder. Doğudan batıya tüm Müslümanlar yardıma koşar sanıyordu. Fakat halifenin umduğu gibi olmadı. Cihat ilan etmesine rağmen hiçbir Müslüman devlet halifeye yardım göndermedi. 1257 sonbaharında Hülagü Han artık Hamedan'dan ordusuyla harekete geçti. Ancak tek bir hat üzerinden değil, devasa bir kıskaç harekatıyla ilerledi. Hülagü Han ana ordusuyla doğrudan Bağdat'a yürüdü. Efsanevi Moğol General Baju Noyan ise Anadolu ve Musul üzerinden Dicle'yi geçerek Bağdat'ın batı yakasını kuşattı. Diğer Moğol birlikleri de güneyden kuşatmayı tamamladı. Artık Bağdat şehri dört bir yandan kuşatılmıştı. Hülagü Han Bağdat'tan tek bir kişinin bile kaçmasını istemiyordu. Bu yüzden şehrin etrafına ahşap çitler çektirdi ve hendekler kazdırdı. Sonra şehre ardı arkası kesilmeyen bombardımana başladı. Halife el-Mustasım paniklemişti. Son bir pazarlık yapmak için önce vezirini, sonra oğullarını paha biçilmez hediyelerle Hülagü Han'a gönderdi. Hülagü Han ise Hamedan'dayken bu teklifleri yapacaktım. Artık çok geç oldu diyerek teklifini reddetti. Artık başka çaresi kalmayan halife şehirden çıkıp kayıtsız şartsız Hülagü Han'a teslim oldu. Halife öldürülmeden önce halkının katledilmesini ve şehrin talan edilmesini izlemeye zorlandı. Hülagü Han halifeyi de yanına alarak Bağdat'ın yağmalanması emrini verdi. Şehir tam bir cehennem yerine dönmüştü. 40 gün süren katliamlarda sokaklar cesetlerle dolup taştı. Şehre o kadar kötü bir koku yayılmıştı ki Hülagü Han bile çadırını şehirden uzakta bir tepeye taşımak zorunda kaldı. Kaçmaya çalışanlar tek tek yakalanıp kılıçtan geçiriliyordu. Bağdat yağmalanırken sergilenen vahşet belki de Moğol tarihinin en acımasız olayıydı. Tarihi kaynaklara göre şehirde neredeyse 200 bin insan katledilmişti. Hülagü Han'ın bu yıkıcı saldırısı sadece insanlarla da sınırlı kalmadı. Bağdat, İslam'ın altın çağının merkeziydi. Şehirde yüzlerce kütüphane yağmalanıp paha biçilmez binlerce el yazması eser Dicle Nehri'ne atıldı. Artık Bağdat şehrinde taş üstünde taş kalmamıştı. İslam'ın merkezi olan bu şehir kelimenin tam anlamıyla harabeye dönmüştü. Tüm bunlardan sonra Halife Mustasım Billah bir halıya sarılarak Moğol atlarının ayakları altında acımasızca katledildi. Hülagü Han bu zaferle Orta Doğu'da Moğol hakimiyetini kalıcı bir devlete dönüştürerek İlhanlı Devleti'ni kurdu. Bağdat'ı aldıktan sonra durmayan Hülagü Han bu sefer de Suriye ve Mısır üzerine yürüyüşe geçti. Seferin en başından beri Moğol ordusundaki Gürcü ve Ermeni birliklerine bu kez Antakya Haçlı Prensliği de katıldı. Hülagü'nün en sevdiği işi 9 hatun ve en güvendiği sağ kolu Ketboğa Noyan birer Hristiyandı. Bu dini bağlar sayesinde Kilikya Ermeni Krallığı ve Antakya Haçlı Prensliği de devasa Moğol ordusuna katıldı. Hülagü arkasına Hristiyan müttefiklerin de gücünü alarak Suriye topraklarına girdi. Moğollar Suriye'yi kasıp kavurmuş, Eyyubilerin kalbi olan Halep'i düşürmüştü. Çok geçmeden Moğol Generali Ketboğa komutasındaki ordular Şam'a girdi. Emevi Camii'nde Hristiyan ayinleri düzenlendi ve çok sayıda camiye hakaret edildi. Bu işgal o zamana kadar Levent, Mısır ve Arap Yarımadası'nı yıllarca yöneten güçlü Eyyubi hanedanını haritadan sildi. Son Eyyubi Sultanı An-Nasır Yusuf ise Hülagü Han tarafından katledildi. Bağdat'ın yerle bir edilmesi ve Şam'ın düşmesiyle İslam dünyasının kalbi artık doğuda atmıyordu. Yeni güç merkezi Memlüklerin başkenti Kahire olmuştu. Bu sefer yönünü Mısır'a çeviren Hülagü Han, Kahire'ye doğru hareket etmeden önce Memlük Sultanı Kutuz'a korkunç bir tehdit mektubu gönderdi. Şehrin kapılarını açın ve teslim olun. Aksi takdirde sonunuz Bağdat gibi olacak. Ancak tam Mısır üzerine büyük bir sefer başlatacakken Karakurum'dan haber gelir. Büyük Han Mengü ölmüştür. Hülagü Han ordusunun büyük bir kısmını alarak doğuya döner. Suriye'de ise komutanı Ketboğa'yı az sayıda askerle bırakır.
Ancak bölgede artık az Moğol kaldığı haberini alan Kutuz ve komutanı Baybars bu fırsatı kaçırmayarak ordusuyla Mısır'dan çıkıp Filistin topraklarına girdi. İki ordu 3 Eylül 1960 tarihinde Ancalut mevkiinde karşı karşıya geldi. İki taraf arasında son derece çetin ve kanlı bir meydan savaşı yaşandı. Memlük ordusunun ezici baskısı karşısında Moğol safları bozuldu ve Ketboğa Nayo'nun komutasındaki ordu ağır bir yenilgiye uğradı. Komutan Ketboğa savaş meydanında öldürüldü. Moğol birlikleri ise neredeyse tamamen imha edildi. Ancalut Savaşı tarihte çok büyük bir dönüm noktasıydı. Cengiz Han'dan beri durdurulamaz kabul edilen Moğol fırtınası ilk kez açık alanda ağır bir bozguna uğratılmış, Moğolların Mısır'a ve Afrika ilerleyişi sonsuza dek engellenmişti. Hülagü Han, Anjalut'un intikamını almak ve Mısır'ı yerle bir etmek için yeniden ordusunu toplamaya başladı. Ancak tam bu sırada arkasından öz kanından devasa bir darbe yedi. Altın Orda Hanı Berke Han, İslamiyet'i kabul etmiş bir Moğol hükümdarıydı ve Abbasi halifesinin dini lideri olarak görüyordu. Hülagü Han'ın 1258'de Bağdat'ı yıkıp Halife Mustasım'ı bir halıya sararak atlara çiğnetmesi Berke Han'ı çılgına çevirmişti. Öfkesi dinmeyen Berke Han yemin etti. O, Müslümanların şehirlerini yaktı, halifeyi katletti. Tanrı'nın izniyle masumların kanının hesabını ondan soracağım. Berke Han, Hülagü'yü tek başına ezemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hamle yaparak Anjalut'ta Ketboğa'yı yenen Memlük Sultanı Baybars ile gizli bir ittifak kurdu. Bir Moğol hanı öz kuzenini devirmek için Müslüman bir sultanla birleşmişti. Berke Han, yeğeni Nogay Han komutasındaki devasa ordusunu İlhanlı topraklarına gönderdi. Bu haberi alan Hülagü Han, Mısır seferini iptal ederek ordusuyla kuzeye, Berke Han'ın üzerine yürümek zorunda kaldı. 1262 yılının dondurucu soğuğunda iki Moğol ordusu Terek Nehri civarında karşı karşıya geldi. Nogay Han komutasındaki Altın Ordu ordusu Hülagü'nün birliklerini ağır bir bozguna uğrattı. Kaçmaya çalışan Hülagü'nün ordusu buz tutmuş Terek Nehri'nin üzerine çekilince buzlar kırıldı ve binlerce İlhanlı askeri soğuk sularda boğuldu. Hülagü canını Tebriz'e kaçarak zor kurtardı. Terek Nehri'nden akan Moğol kanı Cengiz Han'ın kurduğu o devasa imparatorluğu resmen ikiye böldü. Dünyayı titreten Moğollar artık birbirine kılıç çeken amansız düşmanlardı. Güneyde Hülagü'nün İlhanlı devleti, kuzeyde ise Berke Han'ın Altın Ordu devleti. Ancak Hülagü Han bu yenilgiyi ve parçalanmayı kabul etmedi. Yenilginin hırsıyla gözü dönmüş bir halde Berke Han'dan intikam almak ve Kafkasya'ya tekrar saldırmak için devasa bir ordu toplamaya başladı. Fakat zamana karşı olan savaşını kaybetti. 1265 yılında henüz 48 yaşındayken yakalandığı ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. Ne Mısır'ı haritadan silebilmiş ne de Berke Han'ı dize getirebilmişti. Hülagü Han'ın ölümünün ardından İlhanlı tahtına oğlu Abaka geçti. Berke Han ise intikamını tamamlamak için bu kez Abaka'nın üzerine yürüdü. Fakat kaderin bir cilvesi olarak Kura Nehri kıyılarına ulaştıklarında Berke Han da aniden rahatsızlandı ve 1266 yılında hayatını kaybetti. İki amansız rakip sadece bir yıl arayla tarih sahnesinden çekilmişti. Hülagü Han'ın ölümü İlhanlılar için eski Moğol geleneklerinde son demekti. Hülagü, şamanist inançlara göre gömülen son büyük Moğol hükümdarıydı. Cenazesi Urmiye Gölü'ndeki Şahi Adası'na götürüldü. Ziynet eşyaları, en sevdiği atları ve yanına kurban edilen cariyeleriyle birlikte toprağa verildi. Bozkır'dan yükselen, Bağdat'ı yerle bir eden ve dünyayı titreten o durdurulamaz Moğol fırtınası, en nihayetinde kendi içindeki ihtirasa, dine ve kan davasına yenik düşerek son bulmuştu.